Amerika'ya son 10 yıldır gidip gelmeyi seviyorum. Özellikle New York benim için çok değerli bir yer. Ve Amerika içerisinde uçuş yaparken kullandığım bir tane havayolu firması var. Çünkü o havayolu firması bana yanımdaki koltuğu satın alma hakkını veriyor. Türkiye'de de geçen hafta bir Türk havayolu firması bu hakkı artık Türk halkına verdi. Yani Covid-19 süreci aslında bir şey oldu, yani ön ayak oldu bu duruma. Haftalardır, özür dilerim, yıllardır ben yazıyorum Türkiye'deki havayolu firmalarına. Diyorum ki yani yan koltuğu alabilmeliyiz biz diye. Her yerde böyle diye. Sonunda taleplerim kabul gördü ya da Covid yaptı bunu bilmiyorum. Artık yan koltuğumuzu satın alabiliyoruz. Ve böylelikle mesela bir uçak yolculuğunda yanınızdaki kişiyle yaşayabileceğiniz bir çatışmayı, bir sürtüşmeyi, bir uyuşmazlığı önleyebilme hakkınız oluyor. Bu benim tabii uzmanlık alanım turizm olmadığı için aklıma gelen çok basit bir şey. Sizin elinizde bir sihirli değnek olsa ve yani değiştirebilseniz ya da güncelleme yapabilseniz, turizm sektöründe, Türkiye'de ve dünyada alternatif uyuşmazlık çözümü adı altında da olabilir, genel olarak da olabilir. Yani tamamen size bırakıyorum. Ve değiştirmek istediğiniz, yapmak istediğiniz bir şeyler var mı zihninizde? Yani önümüzdeki yıllarda şunlar olursa biz daha huzurlu, barışçıl, daha düzgün, daha keyifli yolculuklar yaparız diyeceğiniz bir şeyler oldu. Yani Bize var dünyanın mı? çeşitli yerlerinde iş yapıyoruz. Bunun içerisinde büyük kongreler olabiliyor, otellerle işbirlikleri olabiliyor, hava yollarıyla işbirlikleri olabiliyor. Onlarla yapılan anlaşmalarda eğer uluslararası bir kurumsa alternatif uyuşmazlık çözümlerinde ajandalarında bir madde olarak var olduğunu görüyoruz. Ama Türk şirketlerde biraz daha bunun az olduğunu görüyoruz. Bu nedenle bu uyuşmazlık çözümlerinde arabuluculuk gibi farklı metotların da olabileceğine dair bir takım eğitimler, bilgilendirmeler çok faydalı olur diye Hı hı. düşünüyorum bu konu için. Türkiye'nin de ajandasında olan bir konu. Türkiye uyuşmazlık çözümleri konusundaki önemli adımlardan bir tanesi olan Singapur Arabuluculuk Konvansiyonu'nu ilk imzalayan ülkelerden bir Evet. tanesi. 54 ülke imzaladı bunu. Bu 54 ülkenin içerisinde Amerika, Çin, Hindistan gibi ülkeler var. Türkiye'ye baktığınız zaman bugün birçok şirket bu coğrafyalarda iş yapıyor. Katar imzalayanlardan bir tanesi. Bu nedenle oralarla iş yaptığınız zaman bizim açımızdan da çok önemli. Özellikle Amerika, Hindistan, Çin önemli destinasyonlar. Oralardaki çeşitli uyuşmazlıkları bu bazda çözmek onların da ajandasında. Doğal olarak bizim buralara bütün kurumlar olarak daha yakın durmamız gerekiyor, bilgi sahibi olmamız gerekiyor uygulama alanlarıyla ilgili. Hı hı. Biraz daha somut bir örnek verebilir misiniz? Singapur Konvansiyonu'nun sizin sektörünüzde, seyahat sektöründe nasıl bir etkisi olacak? Yani meclisten geçtiğinde bu Hı imzayı hı, attık ama evet. meclisten geçmesini bekliyoruz. Meclisten geçtiğinde artık bizim için, son kullanıcı için, şirketler için neler değişecek sizce? Değişebilecek konuların başında herhangi bir uyuşmazlık olduğu zaman Hı hı. bunun esasında bir kere hukukla paralel giden bir süreç Hı bu. hı. Ama biraz daha hız kazanmak için tarafların masaya oturduğu, iki tarafın da kazan kazan ilkesiyle bu sorunu çözmeye çalıştığı bir süreç diyelim. Ama burada önemli olan esasında gizlilik olması. Gizlilik çok önemli konulardan bir tanesi. Tamamen bağımsız bir grup veyahut da kişi tarafından bunun ele alınması. Ve baktığınız zaman da tabii ki bugün masraf olarak da baktığınız zaman yani harcamalar açısından baktığınız zaman da çok daha ekonomik olması. Yani Hı hı. şirketlerin uluslararası arenadaki sorunlarını daha hızlı, güvenli ve de daha ucuz, daha az maliyetli diyelim çözmelerine yardımcı olacak metotlar hayatımıza girecek. Harika.